Informasoft HR, insan kaynakları profesyonelleri tarafından TÜBİTAK desteğiyle geliştirilmiş bir yazılımdır. Kurumların gelişmesinde en önemli faktörlerden biri de çalışanlarıdır. İnsan kaynakları biriminin konuları arasında yer alan işe alım süreçlerinin yönetilmesi, insan kaynaklarının planlanması, doğru işe doğru iş gücünün yerleştirilmesi aşamalarında seçme ve yerleştirme modülü, sürecin sağlıklı işleyişi açısından kolaylık ve verimlilik sağlayacaktır. Seçme ve yerleştirme modülü, iş pozisyonu, CV parser, aday ekleme ve işe alma bölümlerinden oluşmaktadır. Öncelikle tanımları oluşturmalıyız. Seçme ve yerleştirme tanımları, iş kategorileri, İK aksiyonları, sınavlar ve İK etiketlerinden oluşmaktadır. Seçme ve yerleştirme modülünde bir pozisyon açmadan ve aday eklemeden önce tanımların oluşturulması gerekmektedir. Bu tanımlar menüsünde açılan her bir alt menünün tanımlarının da buradan yapılması gerekir. Bu tanımlardan iş kategorileri için bir örnek yapalım. İş kategorileri, iş pozisyonlarını kategorize etmek amaçlı kullanılan alt menüdür. Burada iş kategorisi olarak acil alım ve normal alım oluşturulmuş. Bu seçeneklerin oluşturulabilmesi için ekle düğmesi tıklatılarak açılan ekranda bulunan alanlar doldurulup oluştur düğmesi tıklatılır. İK aksiyon tipleri, işe alım aşamalarını oluşturmak için kullanılan alt menüdür. Bunlara aday takip listesine eklendi, işe alım gibi örnekler verebiliriz. Sınavlar, kurumun işe alım aşamasında adaylardan daha önce başarmış olmalarını beklediği sınav tanımlamalarının oluşturulduğu alt menüdür. İK etiketleri, işe alım aşamasında adaylara iliştirilmek istenen etiketlerin oluşturulduğu alt menüdür. Buna da intern, junior gibi örnekler verebiliriz. İş pozisyonları menüsü, eleman ihtiyacı olan iş pozisyonunu eklemeye yarar. Özlük operasyonları uzmanı ve işe alım uzmanı örnek olarak yapılmıştır. Yeni bir iş pozisyonu oluşturmak için ekle düğmesi tıklatılarak açılan alanda yer alan alanlar doldurulup oluştur düğmesi tıklatılır. İş ailesi tipi alanından birim alanına kadar olan kısımlarda yapılan seçimler, kişinin iş pozisyonu ve organizasyon şemasındaki yerini belirler. İş kategorisi ve sınavlar alanlarında yer alan seçenekler daha önce tanımlar menüsünden oluşturulmuştur. Bu alanlar doldurulduktan sonra oluştur düğmesi tıklatılır ve iş pozisyonları ekranında yeni bir satır oluşturulur. Seçme ve yerleştirme modülünde tanımlar ve açık iş pozisyonları oluşturulduktan sonra CV havuzuna CV parser ile CV'ler kolayca eklenir. Bunu bir örnekte görelim. Yine ekle butonu tıklanır, dosya seçeneğiniz ile örnek CV seçilir ve oluştur düğmesi ile CV yüklenir. Gelen ekranda sağ taraftaki alanlar CV ayrıştırma metodu ile otomatik olarak dolar. İlgili alanlar kontrol edilerek kaydet düğmesiyle CV'nin sisteme kaydı gerçekleştirilir. CV havuzu ekranında yer alan CV'ler içinden açık iş pozisyonları için aday olma potansiyeline sahip olan CV'ler profile dönüştürülerek bu ekranda listelenir. CV'yi profile aktarma işlemi profiller ekranındaki ekle düğmesi ile yapılabildiği gibi CV havuzunda düzenle düğmesi tıklatılarak CV açılır ve yeni profil oluştur düğmesiyle aktarım işlemi başlatılır. Bilgiler kontrol edildikten sonra kaydet düğmesiyle profil kaydı oluşturulur. Artık profile dönüşmüş olan bu CV'leri açık iş pozisyonlarına atayabiliriz. Bu işlem için iş pozisyonları menüsünden listeye ulaşırız. Açık olan pozisyonlara yeni eklemek istediğimiz CV'ler için adayları görüntüle düğmesi tıklanır. Listede yer almayan aday için ekle düğmesi tıklanır. Açılan ekranda aday alanında profil ismi girilerek ekleme yapılabilir. İş
pozisyonuna adaylar eklendikten sonra aday için aksiyon belirlenir. İş pozisyonu listesinden ilgili pozisyonun adayları görüntülenir. Profil aksiyon düğmesi tıklanarak adayın profili açılır. İK aksiyonları sekmesinde yer alan ekle düğmesi ile adayın aksiyon penceresinden seçim yapılır ve oluştur düğmesi ile aksiyon tamamlanır. İlgili pozisyona süreci olumlu tamamlanmış olan adayı yerleştirmek için İK aksiyon alanında işe alım seçeneği seçildiğinde aday otomatik olarak işe alınacaklar ekranında görünür. İşe alım sürecinin tamamlanıp sicile dönüşebilmesi için de adayın satırında yer alan artı düğmesi tıklanır. Açılan ekranda bulunan alanlara ilgili bilgiler girilerek işe al düğmesi tıklandığında adayın işe alım işlemi tamamlanmış olur. İşe alınan aday siciller menüsü altında görülür.